Bu videoda Marvel serimize Loki ile devam ediyoruz. O zaman videoyu beğendiyseniz başlayalım. Loki, New York Savaşı'nın ortasında yenilmezlerin elinden Tesseract'ı kapıp bir zaman yarığı açtığında kendini Moğolistan'ın ıssız Gobi çölünde buldu. Ancak özgürlüğü sandığından kısa sürdü. Henüz tozunu çırpmaya vakit bulamadan kendilerine TVA diyen fütüristik askerler tarafından kıskıvrak yakalandı. Tanrısal güçlerinin bu mekanda bir kağıt parçasından farksız olduğunu anlayan Loki, kutsal zaman çizelgesini bozduğu gerekçesiyle yargılanmak üzere bir ofis binasına götürüldü. Burada evrenin mutlak bir düzen içinde ilerlemesini sağlayan zaman koruyucuları adına çalışan ajan Mobius ile tanıştı. Mobius, Loki'ye kaçmak yerine kendi geçmişini ve aslında hiç yaşamayacağı geleceğini bir film şeridi gibi izletti. Loki, annesi Frigga'nın ölümüne sebep olduğunu ve en sonunda Thanos'un ellerinde can vereceğini gördüğünde içindeki o devasa kibrin yerini derin bir hüzne bıraktı. Ancak asıl darbe evrenin en güçlü nesneleri sandığı sonsuzluk taşlarının TVA çalışanları tarafından masa çekmecelerinde toz olarak kullanıldığını görmesiyle geldi. Ancak en sonunda Mobius'un ona bir teklifi vardı. Zaman çizgisini tehdit eden çok tehlikeli bir kaçağı yakalamasına yardım edecekti. Çünkü o kaçak yine bir Loki varyantıydı. İkinci bölümde Loki istemeyerek de olsa Mobius ile işbirliği yapmaya başladı. Artık o TVA'nın danışmanı unvanıyla sağ görevlerine çıkıyordu. İlk durağı 1985 yılındaki bir festivaldi. Ancak Loki orada bile kurnazlık yapmaya, zaman kazanmaya çalışıyordu. Mobius, Loki'nin bu oyunlarını hemen fark etti ve ona güvenemeyeceğini anladı. Ancak Loki'nin zekası kimsede olmayan bir şeyi keşfetti. Aranan tehlikeli varyant, zaman çizgisinde iz bırakmadan nasıl saklanabiliyordu? Yanıt basitti ama dahiyaneydi. Kısacası kıyametler diyebiliriz. Eğer bir yerde zaten her şey yok olacaksa, orada yapılan hiçbir değişiklik zaman akışını bozmazdı. Bunu kanıtlamak için Mobius ile birlikte milattan sonra 79 yılına Pompei'ye gittiler. Loki yanardağ patlamadan hemen önce insanlara bağırıp çağırarak kaos yarattı. Ama zaman çizgisinde hiçbir sapma olmadı. Yani teori doğruydu. İzleri takip ederek 2050 yılındaki fütüristik bir süpermarkete bir kasırga felaketinin tam ortasına ulaştılar. Loki rakiplerini tek tek ele geçiren gizemli bir varyantla yüzleşti. Karşısındaki kişi sadece bir Loki değil, kendisinin kadın bir versiyonuydu. Yani Sylvie. Sylvie Loki'nin işbirliği teklifini reddetti. Onun asıl planı çok daha büyüktü. Çaldığı zaman bombalarını kutsal zaman çizelgesinin dört bir yanına göndererek zamanı bombaladı. Evrene kaos sürüklenirken Sylvie bir kapıdan geçerek uzaklaştı. Loki ise Mobius'un dur ihtarlarına rağmen bu gizemin peşinden gitmek için onun arkasından karanlığa atladı. Sonraki bölümde Sylvie, TVA'nın merkezine sızıp zaman koruyucularına ulaşmaya çalışırken Loki tarafından engellendi. İkili arasındaki arbede sırasında Loki, Tempad'i kullanarak rastgele bir geçit açtı ve kendilerini 2077 yılında yok olmanın eşiğindeki Lamentis bir uydusunda buldular. Üzerlerine devasa ay parçaları düşerken tek kaçış biletleri olan Tempad'in şarjı bitti. Hayatta kalmak için birbirlerine güvenmekten başka çareleri kalmayan ikili, uydudan kaçacak olan Ark isimli gemiye ulaşmak için yola koyuldu. Yol boyunca Sylvie, Loki'ye TVA hakkında sarsıcı bir gerçeği açıkladı. Kurumdaki tüm çalışanlar aslında hafızaları silinmiş ve kutsal zaman çizelgesinden koparılmış birer varyanttı. Tren yolculuğu sırasında Loki'nin sarhoş olup dikkat çekmesiyle trenden atıldılar ve bu sırada Tempad tamamen parçalandı. Umutsuzca Ark'a ulaşsalar da geminin gözlerinin önünde bir göktaşıyla yok oluşunu izlediler. Artık kaçacak yerleri kalmamıştı ve kıyametin tam ortasında mahsur kalmışlardı. Lamentis 1'de ölümü bekleyen Loki ve Sylvie arasındaki duygusal bir bağ kuruldu. İki varyantın birbirine karşı hissettiği bu imkansız sevgi, zaman çizgisinde o ana kadar görülmemiş şiddetli bir Nexus olayı yarattı. Bu enerji dalgasını takip eden TVA, ikiliyi kıyametin kıyısından çekip alarak tutukladı. Loki, sorgu sırasında Mobius'a TVA'nın bir yalan olduğunu, kendisinin de aslında bir varyant olduğunu haykırdı. Mobius başlangıçta inanmasa da şef yargıç Renslayer'ın şüpheli tavırları üzerine gizlice araştırma yaptı ve gerçeği gördü. Ancak ihaneti fark eden Renslayer, Mobius'u anında budayarak yok etti. Loki ve Sylvie sonunda bizzat zaman koruyucuların huzuruna çıkarıldı. Çıkan büyük kavgada avcı B-15'in de yardımıyla korumaları alt eden Sylvie, koruyucularından birinin kafasını kesti. Ancak büyük bir sürpriz onları bekliyordu. Zaman koruyucuları aslında sadece birer androidti. Arkalarında kimin olduğu hala belirsizdi. Tam o sırada Loki, Sylvie'ye duygularını açmaya çalışırken Renslayer tarafından arkasından budandı ve ortadan kayboldu. Bölümün sonunda Loki ölmediğini ve kendini boşluk denilen budanmış her şeyin sürgün edildiği bir yerde kendisinin diğer varyantlarıyla birlikte bulduğunu gördü. Loki budandıktan sonra kendini boşluk adı verilen zamanın sonunda her şeyin terk edildiği devasa bir çöplükte buldu.
Burada kendi varyantlarıyla tanıştı. Bu mekanda hayatta kalmanın tek kuralı önüne gelen her şeyi tüketen devasa sis canavarı Elite'dan kaçmaktı. Öte yandan Sylvie, Loki'yi bulmak ve TVA'nın arkasındaki asıl güce ulaşmak için kendini gönüllü olarak budadı. Boşlukta Loki ile yeniden bir araya gelen Sylvie, Elite'ın aslında bir engel değil, asıl kaleye giden yolu koruyan bir bekçi olduğunu fark etti. Planı bu devasa varlığı büyüleyerek zihnini kontrol altına almaktı. Diğer Loki varyantların yardımıyla canavarın dikkatini dağıttılar ve özellikle yaşlı Loki tüm gücünü kullanarak devasa bir Asgard illüzyonu yarattı ve kendini feda ederek Elite'ı oyaladı. Loki ve Sylvie güçlerini birleştirerek canavarı büyülemeyi başardılar. Sis bulutu dağıldığında zamanın ötesindeki gizemli bir kale gün yüzüne çıktı. Loki ve Sylvie zamanın sonundaki kaleye adım attıklarında karşılarında zaman koruyucularını değil, son kalan kişi olarak bilinen bir adamı buldular. Bu kişi çoklu evren savaşlarını durdurmak için kutsal zaman çizgisini oluşturduğunu ve TVA'yı koruduğunu açıkladı ve onlara bir seçim sundu. Ya onu öldürüp zaman çizgisinin kontrolsüzce dallanmasına ve kanlı bir çoklu evren savaşına neden olacaklardı ya da yönetimi ondan devralıp düzeni sürdüreceklerdi. Loki adamın anlattıklarına inanıp kaosun önüne geçmek isterken Sylvie intikam hırsı ve özgürlük arzusuyla dolu olduğu için bunun yeni bir oyun olduğunu düşündü. Ardından ikili arasında şiddetli bir dövüş yaşandı. Sylvie Loki'yi öperek dikkatini dağıttı ve onu bir tempet aracılığıyla TVA'ya geri gönderdi. Ardından son kalanı öldürerek kutsal zaman çizgisinin sonsuz dallara ayrılmasına sebep oldu. Loki TVA'ya döndüğünde Mobius'u buldu ancak büyük bir şok yaşadı. Mobius onu tanımıyordu. Loki binanın ortasında zaman koruyucuların heykelleri yerine son kalanın bir başka varyantının devasa heykelini gördüğünde her şeyin geri dönülemez şekilde değiştiğini anladı. İkinci sezonun 1. bölümüne geçtiğimizde Loki Sylvie'nin onu ittiği TVA'da kimsenin kendisini tanımadığını fark ettiğinde büyük bir şok yaşadı. Ancak kısa süre sonra asıl sorunun bu olmadığı anlaşıldı. Loki zaman kayması adı verilen ve TVA içinde gerçekleşmesi imkansız olan bir durumun pençesine düşmüştü. Kontrolsüzce geçmiş, günümüz ve gelecek arasında gidip geliyordu. Mobius ile yeniden bağlantı kurmayı başaran Loki, bu sorunu çözmek için TVA'nın en alt katlarında onarım ve geliştirme biriminde çalışan OB ile tanıştı. OB, Loki'nin geçmişte kendisiyle konuştuğunu hatırlayınca zaman kaymasını durduracak bir cihaz olan zaman küresi çıkarıcısını hazırladı. Ancak bu işlem büyük bir risk barındırıyordu. Loki'nin zaman çizelgesinden tamamen silinmemesi için kendini tam doğru anda budaması gerekiyordu. Zaman dokumacının aşırı dallanma nedeniyle patlamanın eşiğine geldiği o kaotik anlarda Loki gizemli bir el tarafından budandı ve son saniyede günümüze geri çekilmeyi başardı. Artık fiziksel olarak buradaydı ancak zaman çizelgeleri kontrolden çıkmak üzereydi. Loki ve Mobius, Sylvie'yi bulmak ve zaman çizgilerini kimin bombaladığını anlamak için bir üst sürmeye başladılar. İzler onları 1977 Londra'sına bir film galasına götürdü. Burada TVA'dan firar eden avcı X5'in Brett Wolf adıyla ünlü bir film yıldızı olarak lüks bir hayat sürdüğünü keşfettiler. Brett, sorgu sırasında Loki ve Mobius'un damarına basarak onları kışkırtmaya çalışsa da Loki'nin kurnazca hazırladığı bir tuzak sayesinde General Dax'ın planlarını itiraf etmek zorunda kaldı. Brett'in verdiği bilgiler doğrultusunda Loki, Mobius ve Sylvie 1982 yılında Oklahoma'daki sakin bir McDonald's şubesinde yeniden bir araya geldi. Sylvie artık kendine yeni ve huzurlu bir hayat kurmaya çalışıyordu. Ancak bu huzur kısa sürdü. General Dax'ın asıl amacının dallanan tüm zaman çizgilerini aynı anda budayarak kutsal zaman çizgisini eski haline getirmek olduğu ortaya çıktı. Loki ve ekibi müdahale etmeye çalışsa da çok geç kalmışlardı. Milyonlarca hayatın bulunduğu sayısız zaman çizgisi gözlerin önünde karanlığa gömülerek yok edildi. Sylvie, TVA'nın hala yıkım getirdiğine olan inancıyla öfke içinde kendi zamanına dönerken Loki büyük bir felaketin ortasında sessizliğe büründü. Bir sonraki bölümde Loki ve Mobius zaman dokumacıyı onarabilecek tek kişinin son kalanın bir varyantı olduğunu anlayarak iz sürmeye devam ettiler. Ravonna Renslayer ve Bayan Dakika'nın da peşinde olduğu bu iz onları 1892 yılının Chicago Dünya Fuarı'na götürdü. Orada gelecekteki devasa imparatorluğun aksine kekeleyen ve çekingen bir mucit olan Victor Timely ile karşılaştılar. Victor, panayır sahalarında ilkel zaman teknolojileri sergilerken hem Loki ve Mobius hem de Ravonna onu kendi yanlarına çekmeye çalıştı. Bayan Dakika ise Victor'a karşı saplantılı bir bağlılık besliyor, onunla birlikte evreni yönetmeyi hayal ediyordu. Yaşanan büyük kovalamacının ardından Loki ve Mobius Victor'u ikna ederek onu TVA'ya götürmeyi başardılar. Ancak Ravonna, Bayan Dakika tarafından manipüle edilerek reddedilmenin öfkesiyle baş başa bırakıldı. Bu sırada Victor kendi geleceği ve yaratacağı teknoloji karşısında hem büyülenmiş hem de dehşete düşmüş durumdaydı. Victor'un TVA'ya gelişiyle birlikte zaman dokumacıyı tamir etme umudu yeniden yeşerdi. Ouroboros ve Victor teknik bir dahi gibi birlikte çalışarak genişleyen zaman çizgilerini kontrol alacak bir çarpan cihazı geliştirdiler. Ancak içeride işler karışmıştı. Ravonna ve Bayan Dakika TVA'nın kontrolünü ele geçirmek için geri döndüler. General Dax ve sadık adamlarını acımasızca infaz ederek gerçek bir darbe başlattılar. Bu sırada Loki ve Sylvie
ekibi bu iş tehdidi durdurmak için harekete geçtiler. Bayan Dakika sistemden silindi ve Ravonna etkisiz hale getirildi. Ancak dışarıdaki asıl tehlike olan zaman dokumacı artık patlama noktasına gelmişti. Radyasyon seviyesi o kadar yüksekti ki dışarı çıkmak intihar demekti. Victor bir kahramanlık yaparak koruyucu giysi giydi ve cihazı yerleştirmek için kapıdan dışarı adım attı. Ancak daha ilk adımında yoğun temporal radyasyon nedeniyle saniyeler içinde spagettiye dönüşerek yok oldu. Tüm planlar suya düşmüş, zaman dokumacı infilak etmişti. Her şeyi yutan beyaz bir ışık TVA koridorlarını kaplarken gerçekliğin sonu hiç bu kadar yakın görünmemişti. 5. bölümde zaman dokumacının patlamasıyla her şey yok olmuş gibi görünse de Loki kendini bir kez daha TVA'nın boş koridorlarında buldu. Ancak bu sefer yalnızdı ve zaman kayması sorunu her zamankinden daha şiddetliydi. Gerçekliğin spagettiye dönüşerek silinmeye başladığını fark eden Loki, istem dışı bir şekilde eski dostlarının TVA öncesindeki orijinal hayatlarına sürüklendi. Casey'in bir mahkum, B-15'in bir doktor ve Mobius'un Dawn adında bir jet ski satıcısı olduğunu gördü. Hiçbiri Loki veya TVA'yı hatırlamıyordu. Loki her şeyi eski haline getirmek için Ouroboros'un yardımına başvurdu. Ouroboros bilimsel bir yaklaşımla tüm ekibi aynı anda bir araya getirirse onların zaman imzasını kullanarak bir çözüm bulabileceğini öne sürdü. Ancak zaman daralıyordu ve tüm gerçeklikler tek tek silinmeye başlamıştı. En yakın dostlarının bile gözlerinin önünde yok olduğunu gören Loki, o büyük çaresizlik anında asıl anahtarı keşfetti. Sorun neresi, ne zaman veya neden değildi. Asıl mesele kim olduğuydu. Loki arkadaşlarına duyduğu derin sevgi ve onları kurtarma arzusu sayesinde zaman kaymasını kontrol etmeyi başardı. Artık zamanın içinde istediği ana hükmedebiliyordu. Final bölümünde Loki kazandığı bu yeni güçle birlikte defalarca patlamanın yaşandığı ana TVA'ya geri döndü. Victor'un ölmesini engellemek için yüzyıllar boyunca OB ile fiziksel ve zaman mühendisliği çalıştı. Binlerce kez aynı anı yaşadı ancak ne kadar denerse denesin zaman dokumacının genişleyen sonsuz dalları taşıyamayacağını ve patlamanın kaçınılmaz olduğunu anladı. Son bir çare olarak son kalanın kalesine her şeyin başladığı ana gitti. Orada son kalan ona acı gerçeği açıkladı. Dokumacı aslında bir güvenlik önlemiydi. Eğer patlarsa kutsal zaman çizelgesi dışındaki tüm dalları yok edecek şekilde tasarlanmıştı. Loki'ye iki seçenek sunuldu. Ya Sylvie'yi öldürüp son kalanın düzenini koruyacaktı ya da her şeyin yok oluşunu izleyecekti. Ancak Loki üçüncü bir yol seçti. Kendi özgürlüğünden vazgeçerek ölmekte olan tüm zaman dallarını kendi elleriyle topladı. Radyasyonun ortasına yürürken kıyafetleri bir tanrının görkemli zırhına dönüştü. Parçalanan zaman çizgilerini kendi yaşam enerjisine vererek onları canlandırdı ve sonsuz bir zaman ağacı olan Yggdrasil'i oluşturdu. Loki artık zamanın sonunda tüm gerçekliği tek başına ayakta tutan zamanın tanrısı olarak yalnız tahtına oturdu. Görkemli amacı nihayet gerçek olmuştu. Ancak bedeli sonsuz bir yalnızlıktı.